Amazon, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aylık ortalama 40.000 TL karlılığa ulaşan Mustafa ile birlikteyiz bugün. Tabii ki bu sadece bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda yaşanılan bir takım ticari sıkıntıların da aktarıldığı bir yayın olacak. Dolayısıyla burada birçok şeyin çözümünü Mustafa ile birlikte bulacağız. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Nasılsın öncelikle? İyiyim, teşekkürler siz. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Davetimi kırmadın, buraya kadar geldin. Çok genç bir arkadaşımızsın ve iki ortak Amazon'da satış yapıyorsun. Evet. Öncesinde sohbet ettik. 35-40 bin TL aylık bir karlılığınız şu an mevcut. Ortalama olarak, Ortalama. evet. Bize biraz kendinden bahseder misin? Amazon'da satış yapmak, dropshipping yapmak aklına nereden geldi? Bu fikir nasıl çıktı ortaya? Şöyle, ben şu an kuzenimle ortak olarak yapıyorum. Daha önce çalışırken bir taraftan sürekli ek gelir olarak bu işi yapma isteği zaten vardı. İkimizin de aklında vardı. Birazcık onun tetiklemesiyle birlikte ek gelir olarak bu işe başladık. Daha sonrasında zaman geçtikçe cirolarımız ufak ufak artmaya başladı. Cirolar arttıktan sonra ana gelirimiz haline dönüştü. Ana geliri olduktan sonra artık tam zamanlı olarak bu işe odaklandık, devam ediyoruz. Normalde ne yapıyordunuz peki? 24 yaşındasın. Okuyor muydun? Başka bir yerde Ben mezun oldum. Tanıdığım bir yerde, işletmede çalışıyordum. Satış personeliydim. Satış personeli. Evet. Amazon aklına geldi. İşte videolar izledin. Yapabilir miyim dedin. Yapabilir miyiz dedik. Yani 3-4 ayımız ortalama olarak araştırmayla geçti. Çünkü hiçbir eğitim almadık ilk başta. Kendimiz yapabileceğimizi düşündük. Biraz zorlandık ama eğitimsiz başladık zaten. 3-4 ay araştırmadan sonra artık faaliyete geçirmeyi düşündük. Ya ilk hesabımız Kuzey Amerika'da, Kanada oldu. Kanada ile başladık. Şu an aktif olarak Japonya, Avustralya, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış yapıyoruz. Ben tabii izleyenlerle ekran paylaşımı da yapacağım. Sizin satıcı panelinize izin verdin. Teşekkür ediyorum. Bağlanacağız. Onu da izleyenlere göstereceğiz gerçi ama ben sadece Japonya ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni hareketli görüyorum. Neden diğer ülkeler yok? Singapur ve Avustralya'yı son bir aydır biz satışa başladık. Şu an satış yakalayacağımıza da eminim ama bankalarla yaşadığımız birkaç problemden dolayı mağazamı şu an kapatmak zorunda kaldım. Ödeme konusunda problem yaşıyorum yani. Karşı tarafa Amazon'a ödemeyi ulaştıramıyorum. Bu yüzden sıkıntı yaşadık. Şu anlık kapalı. Tamam, oraya birazdan değiniriz zaten. Ben şunu merak ediyorum bir de. Herkes Kanada'da dropshipping yapıyor. Yani Amerika'dan alıyor, Kanada'ya satıyor. Herkesin yaptığı iş modeli şu an bu. Yani yoğunluklu model bu. Neden siz Kanada ile başlamadınız? Kanada'yla başladık aslında ama dediğim gibi eğitimsiz başladığımız için çok acemilik zamanımıza geldi. Suspend'imizi açamadık. Kendimiz açmaya çalıştık. Sonra açılamaz bir hale dönüştü bu. Tamamen ondan kaynaklı şu an Kanada'da satış yapamıyorum. Yani denediniz, hiçbir türlü açılış bir tane mümkün satış olmadı. yakaladım. Bir satıştan sonra gerisi gelmedi. Hesap kapandı. Hesap gitti. kapandı aynen. Peki aynı kapanma riski diğer ülkeler için de söz konusu değil mi? Diğer ülkeler için de var ama şu an biraz daha tecrübeliyiz. Araştırmalarımızı çok fazla yaptık. Çalıştığımız arkadaşlar var. Çalıştığımız arkadaşlar bu konuda çok tecrübeli. Yani birçok defa 7-8 defa suspend olmamıza rağmen 10 gün, 15 gün içerisinde suspendlerimizi şu an açabiliyoruz. Anladım. Bu arada izleyenler için baştan söyleyeyim de dışarıda bir çalışma var. O yüzden ufak bir gürültü gelebilir. Şimdiden kusura bakmayın. Biz devam edelim. Şimdi ben izleyenlerimize senin mağazanı müsaadenle göstermek istiyorum. Tabii ki ürün numaraları, asil numaraları ve satıcı adı burada gizlenecektir. Şimdi burada toplam balans, yani ödeme bekleyen $1996 gözüküyor. Bu herhalde şu an henüz sizin çekmediğiniz içerideki para. İçerideki güncel bakiye. Anladım. İçerideki para. Ve şöyle bir envanterine ben bir gözle gezdirmek istiyorum. Manage Inventory'e girmek istiyorum. 4050 tane ürün var Japonya'da. Evet. Hayli fazla ürün var. 4050 tane ürün de tabii muhtemelen yazılım kullanıyorsun. Çünkü burada available stokların hep 00 gözüküyor bazı stokların. Bu kullandığın dropshipping yazılımıyla alakalı bir şey muhtemelen. Evet, yazılımla alakalı şu an. Peki burada fiyatlandırmayı nasıl yapıyorsun? Yani örnek veriyorum, buy box alabilmen gerekiyor. Sonuçta evet yazılım kullanıyorsun ama rakibinin en ucuz fiyatı veriyor olması senin buy box'ı kaybetmene sebep oluyor ama orada nasıl bir strateji izliyorsun? Şimdi orada şöyle yapıyorum. Kullandığım yazılımda gruplamalar yapabiliyorum. Buna şöyle örnek vereyim. Mesela buy box olmayan ürünlerimin kar marjını normal şartlarda ben %25-30'da çalışıyorken buy box olmayanları %15 kar marjına çekiyorum, minimum kar marjımı. Rakibimle yarışa girip buy box'ı kazandıktan sonra zaten halihazırda buy box'ım var deyip buy box olanlar grubuma ekleyip kar marjımı tekrar 25-35 arasında çekebiliyorum. Anladım. Gayet güzel. Peki genellikle lowest dediğimiz, yani en düşük fiyat, rakibine göre en düşük fiyatın yüzde kaç oranında altında kalırsan buy box alabiliyorsun? Bu şöyle yani ya da yukarısında kalırsan. Değişebiliyor. Mesela benim buy box olup rakibimle aramda %150 fark olan ürünler de var. Ama ben ortalama olarak %16'dan sonra rakibimle hani rekabet edemeyeceğimi düşünüp o ürünleri envanterimden silip %16'ya kadar olanları da az önce anlattığım gibi lowest grubuna ekleyip fiyatta biraz kırarak
hani Buybox sahibi olabiliyorum. Anladım. Güzel. Ben şimdi müsaadenle bir de şu orders bölümüne bakmak istiyorum. En çok nasıl ürünler satmışsın onu görmek istiyorum. Tabii yine burada izleyenlerimiz kusura bakmasınlar. Ürün isimlerini ve fotoğraflarını gizliyor olacağız. Güvenlikten dolayı. Şimdi şöyle kargolanan ürünlere bakalım. Tarih aralığını burada son 7 gün diyelim. Burada ben 3 tane sipariş görüyorum. Son 7 günde Japonya'da 3 tane satış yapmışsın. Evet. Aslında baktığın zaman çok az satmışsın ama ciron yüksek olmuş. Sebebi pahalı ürünler satıyorsun. Pahalı yani. Kar marjı daha yüksek ürünleri tercih ediyorum. Mesela burada tabii ürün ismini söylemeyeceğim. İzleyenlerimiz ürünleri şu an göremiyor. Dediğim gibi güvenlikten dolayı ama hani ne tür bir şey olduğunu söyleyeyim. Cep telefonu satmışsın mesela. Evet. Yani bayağı da bilinen bir marka. Yani bilinen bir markanın cep telefonunu satmışsın ve 61.000 Japon yenine satmışsın. 61.000 Japon yeni kaç dolar yapıyor aşağı yukarı? Neyse 1000 dolar yapıyor aşağı yukarı. Yani güzel bir fiyata satmışsın. Yüzde kaç karlılık oranı var bu cep telefonunda? %35 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. %35. Süper. Yani az satayım, pahalı satayım, yüksek karlı satayım. Evet Mantık yani bu. çok ben şeye karşıyım açıkçası. 3 dolara 5 dolara satıp sürüm yapmaya karşıyım. Neden? Çünkü yazılımların da işin içine katmadığı ek maliyetler doğabiliyor. Mesela para aktarımında Payoneer'e ödediğimiz komisyonları ödüyoruz. Payoneer'den bankalarımıza çektiğimizde bankaların Swift ücretleri vesaire bunları karşılamıyor. Hı. Hani genelde 3 dolar 5 dolar karla satılan ürünlerin kardan çok bizi zarara soktuğunu düşünüyorum. Peki bu kadar yüksek fiyatlı ürünü satıyor olmak risk doğurmuyor mu? Yani şöyle bir risk. Önce tabii ki marka konusunu konuşacağız. O ayrı bir konu da. Şimdi ürün iade gelirse ya da ürünü müşteri ben teslim almadım derse ve bu ürün bir tanesi müşteriye para iadesi yapılırsa ne olacak? Bir tanesi iade yapıldığı zaman 3 tane 4 tane satıcı komple karını götürecek. Ve Götürmüş işin oluyor. operasyonunu mahvolacak aslında. Burada bir önlem aldın mı yoksa nasıl ilerliyor? Yani açıkçası önlem pek almadım ama şöyle ilerliyorum. Ben her sattığım ürün için her müşteriyle ayrı ayrı iletişime geçiyorum yani. Birebir diyalogda oluyorum müşterilerimle. Herhangi bir problem yaşadıklarında ufak ufak hediyeler göndererek bunları karşılayabiliyorum. Genelde müşterilerim bu yüzden memnun. Hani satışlardan geri iadede 100 tane üründen 5 tanesini almamışımdır bile. %5 %5 olmamıştır. Yani %5'te zaten %30 civarı kar ediyorsan %5'te çok bir sıkıntı yok bence. Hani çöpe Evet. gitmesi bile çok büyük problem olmaz gibi gözüküyor. Peki burada şimdi markayı söylemeyeceğim ama çok popüler bir markanın cep telefonunu satıyorsun. Bu popüler marka sana problem çıkartmıyor mu bu ülkede satış yapıyorsun diye? Onu şu şekilde çözüyorum ben. Kullandığım yazılımda yine belirli filtrelemeler var. Bu filtreleri kullanıyorum. Mesela o marka satış yaptığım ülkede satmıyorsa o ürünü, hedef mağazada ürünümü satmıyorsa hani beni şikayet edebilecek herhangi bir insan olmadığı için, herhangi bir marka olmadığı için gözüm kapalı girebiliyorum o ürüne. Risk de alıyorum açıkçası biraz. Peki tamam anladım. Sonuçta sen satış yaparken aslında Amazon Amerika'da tescilli olmayan, tescilli olan ürünleri de Japonya'da satıyorsun. Evet. Örnek vereyim işte Apple markası Amerika'da tescilliyse sen önemli değil ben bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nde Japonya'da tescilli olsa da satayım deyip listeliyorsun. Öyle listeliyorum ama diyorum ki Apple Birleşik Arap Emirlikleri veya Japonya'da satış yapmıyorsa benim ürünümü listele. Satış yapıyorsa o satış riski yapıyorsun. almıyorum. Süper taktik. Evet güzelmiş. Peki burada bu marka için Amazon senden şey istemiyor mu? Bana bunun orijinal olduğunu ispatla demiyor mu? Fatura istemiyor mu? Yani faturayla çok karşılaşmadım bugüne kadar. Karşılaşırsam nasıl bir yol izlerim inanın hiç bilmiyorum ama daha Riskli. fatura istemedi. Yani riski alıyorum. O bölümde riski almış oluyorum. Riske giriyorsun evet. Şimdi Amazon orada şunu isteyecek. En az 10 adet ürün alım faturası isteyecek tabii ki. Ama sen dropshipping yapıyorsun. Amazon Amerika'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Japonya'ya Evet. satış yapıyorsun. Ben geçmişte yaşadım orada. Amazon Amerika'dan Amazon.com'da orders bölümünde fatura veriyor ya. O faturayı kabul ettiği oluyor Amazon'un. Yani ben ürünü buradan tedarik edip müşterime gönderdim dediğin zaman kabul ediliyor. Zaten bildiğim kadarıyla hani Amazon içerisinde kendi bünyesi altında dropshipping'e müsaade ettiği için evet yani o faturaları kabul ediyor kabul olabilir. ediyor. O yüzden için rahat olabilir. Peki ilk ürün listeleme aşamasında sonuçta popüler bilindik bir marka bu. Herkesin cebinde olan bir telefon markası baktığın Evet. zaman. Her 100 kişiden en azından bence bir 30 kişide vardır bu telefon. Bu markayı ilk listelerken marka onayı istemiyor mu? Hiç istemiyor. Yani karşılaşmadım. Marka onayıyla herhangi bir sıkıntım olmadı benim. Çünkü hani onun da şeyden olduğunu düşünüyorum. Sattığım ülkede, hedef ülkede o marka aktif olarak satış yapmıyor. Bu yüzden de göze battığını düşünmüyorum yani. Marka onayını bildiğim kadarıyla zaten listeleme yapıldıktan ve şikayet oluşturulduktan sonra isteyebiliyor Amazon. Aynen. Yani herhangi şikayet edebilecek bir birim ortada yokken o yüzden sıkıntı yaşamıyorum. Amerika'da ve Kanada'da mesela bu markayı ilk listelemeye çalış mesela senden şey isteyecektir. Bu markayı satma etkisini isteyecektir. Çünkü Amerika ve Kanada'da tescilli o marka. Evet. Japonya'da şu an tescilli değil. Tescilli değil. Evet.
Öyle mi ya? Bu marka tescilli değil mi Japonya'da? Pardon, tescilli olsa bile yani marka sahibi satış yapmıyor. Marka kendisi aktif satış olarak yapmıyor. satış yapmıyor. Anladım. O yüzden. Evet. Bunu araştıracağım. Yani çok emin de değilim ama bunu araştıracağım. Merak ettim şeyini. Bir de şu an Japonya'yı inceledik. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir geçmek istiyorum müsaadenle. Tabii. Şu an Arap Emirlikleri'ne girdim. Burada da mesela toplam balansına bakacağım. Ne kadar bekleyen paran var almadığın. 1729 dolar. Yani çok büyük paralarla oynamıyorsun aslında burada. Yani çok büyük paralar dönmüyor. Ama size aslında yetecek kadar iki kişiyi, iki kuzeni ayda 40 bin lira cebine koyması bu işten bence güzel para. Evet yani Karlı bir operasyon. şöyle aslında orada çok büyük rakamlar da dönüyor ama biz 2 haftada 3 haftada bir sürekli bu paraları çektiğimiz için aktif olarak orada görünen tutar çok yüksek değil ama dediğim gibi sürekli bir çekim oluşturuyoruz. Payoneer hesabımızda duruyor o paralar. Anladım. Birazdan ona da bakacağız zaten. Sen onu da paylaşmak istediğini söylemiştin. Şimdi ben inventory'e yani envanterine girmek istiyorum Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4061 aynı ürün sayısı var. Herhalde kullandığın yazılımda şey yapıyorsun değil mi? Hem Japonya'da hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde aynı anda listeliyorsun muhtemelen. İkisinde de arama yaptırıyorum ama listelemeleri kafama göre yapıyorum. Yani beğendiğim ürünü, gerçekten inandığım ürünü envanterime ekliyorum. Burada da yine tabii stok sıfır olan ürünler var ama tabii ki yazılım kullandığın için böyle. Ben şöyle sort edeyim hani daha yüksek stoklu. Gerçi şu an mağazan kapalı herhalde. Mağazam deaktif şu an. Bankada sıfır. yaşadığım problemden dolayı deaktif. Sadece stoklarım sıfır görünüyor. Stokların hepsi sıfır çünkü şu an. Tamam, şimdi anlaşıldı. Şimdi o deaktif konusunu konuşacağız. Şöyle bir orderlarına bakalım tekrar. Burada neler satıyorsun? Şöyle bir inceleyelim. Son 30 günde kargoladığın ürünler diyelim. Şöyle ship diyelim. Yine 3 tane ürün var. Yine bilindik ürünler ve pahalı ürünler. Yine marka satıyorsun, yine pahalı ürün satıyorsun. Markalara girmekten ben korkmuyorum. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şimdi burada da sen çok pahalı ürünler ve karlı ürünler. Herhalde %30 mu buradaki karlılıkta? %30-35 arası. Burada da pahalı satayım, az satayım mantığıyla ilerliyorsun burada. O stratejiyle ilerliyorum. Aynen. Tüm mağazalarımda. O zaman ürün taraması yaparken, dropshipping ürün araması yaparken de şu fiyat aralığında ürünleri bul Amerika'dan, benim mağazama eklemem diyorsun. Tabii şöyle yapıyorum açıkçası ben. Filtrelemelerimi yaptıktan sonra linki alıp arama linkini alıyoruz, yapıştırıyoruz yazılıma. Bunu yapmadan önce 4 yıldızı seçip daha sonrasında minimum 300-350 dolar tutarındaki ürünleri benim karşıma çıkar diyorum. Hani bana maliyeti en az 350 dolar olmalı. Bu şekilde filtreleme uygulayıp o şekilde arama yaptırıyorum. Çok mantıklı ya. Çünkü genelde dropshipping yapanlar hani 5 dolar 10 dolar kar edeyim, 30-40 dolarlık ürün olsun, çok pahalı olmasın, param yetmez. Çok sipariş gelirse mantığıyla iş yapıyor. Evet, yani o gizli giderler olduğu için ben o riske girmek istemiyorum açıkçası. Çok mantıklı. Ya tebrik ederim. Çok güzel düşünmüşsün. Şimdi yaşadığın soruna gelelim. Onu hani beraber bir çözmeye çalışalım aslında. Benim de birkaç fikrim olabilir o konuda. Ödeme yapamıyorum demiştin. Yani Evet. Amazon.com'a yani ürünü alırken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya'da satarken aldığın yere ödeme yaparken sorun yaşıyorum demiştin. Nasıl bir sorun yaşıyorsun? Ya o şöyle oluyor. Aslında kullandığım kartlar, birçok bankayla çalışıyorum ben. Kartların hepsi yurt dışına açık. Halihazırda 8-9 aydır alışveriş yapıyorum sürekli Amazon.com'dan. Amazon.com önce ödememi kabul ediyor benim. Ürünü gönderiyor. Aslında ürün müşterime gidiyor. O konuda hiçbir problem yaşamıyorum. Hatta sattığım ürünlerin birçoğunu karıyla birlikte geri aldım da, çekimini de oluşturdum. Ama banka benim işlemlerimi provizyonda tutuyor. Onu göstermem mümkün mü? Tabii bankadan hemen gösterelim. Hani bankada yaşadığım problem mesela burada 12. ayın 23'ünde 2 tane sipariş aldım gün içerisinde. Biri 830 dolar, diğeri 645 dolar. Bu işlemlerin ödemesini yaptım. Ürünler kargoya çıktı ama banka hala provizyonda tutuyor. Amazon'la görüştüm bu problemi. Amazon bankadan kaynaklı olduğunu söylüyor. Bankayla görüşüyorum. Banka biz ödemeyi yaptık, karşı tarafın muhasebeleştirmesi gerekiyor diyor. Bundan kaynaklı olduğunu söylüyor. Amazon tarafı ödemeyi alamadığı için bu 830 ve 645 doları tekrar benden çekmeye çalışıyor. Aslında bu işlemler provizyonda beklediği için dönem sonunda ben bu tutarı ödemiyorum. Ama güncel limitimden düştüğü için şu an satış yapmamı engelliyor. Mağazam bu sebeple kapalı. Anladım. Yani limitin kapandığı için sen ürün alacak paran kalmıyor. Dolayısıyla satış yapamıyorsun. Açıkçası şöyle, farklı kartlarım da var. Limitim açık ama bu belirsizliği ortadan kaldırmak istiyorum. Çünkü sürekli bir iş olarak görüyorum dropshipping'i ben. Bu belirsizliği ortadan kaldırabilirsem tekrar satış yapmaya devam edeceğim. Senin Amerika'da şirketin yok anladığım kadarıyla. Şahıs olarak satış yapıyorsun. Şahıs şirketi Türkiye'de var. Amerika'da şirketim şu anlık yok. Zaten dropshipping'den elde ettiğimiz karın tamamını da FBA için şu an biriktirmeye başladık biz. Hani kişi başı 15'er bin dolarla FBA'ye bir giriş yapmayı, ufaktan bir lansman yapmayı da düşünüyoruz. Şimdi o yaşadığın bankayla alakalı ben aslında bir öneride bulunmak isterim sana ve izleyenlere, benzeri sorun yaşayanlara. Şimdi Türk bankalarından ne yazık ki benzeri işlemler yaptığında ya güvenlik
güvenliğe takılıyor. Mesela ben Türk Ekonomi Bankası kullanıyorum, örnek veriyorum. Yurt dışından sürekli çekim yapıldığı zaman Türk Ekonomi Bankası'nda banka sürekli blokluyor ve bana telefon araması geliyor. Bu tutar çekilmeye çalışıldı, onaylıyorsanız biri tık basın diyor. Telefonda 1'e basıyorum, işlemi tekrar deniyorum, bir daha takılıyor. Bankaya arıyorum, bunu çözün diyorum, çözülmüyor vesaire. Bunun en güzel çözümü aslında yurt dışında bir kart kullanmak. Onun da bir yöntemi var. Ekranda da şu an paylaşıyorum izleyenlerle. Mercury var. Bu Mercury'de bir hesap açabilir herkes bedel ödemeden. Bu tabii ki şirket olması gerekiyor. Yani Amerika'da bir şirketin olması gerekiyor bunu açabilmek için. Tabii ki ilk etapta biraz sıkıntı, zorluk yaşanabiliyor hesap açılışında. Çünkü Mercury çok şey soruyor. Bu hesabı niye açıyorsun? Hangi amaçla kullanacaksın? Ne yapacaksın? Bir ton soru soruyor. Biraz uğraşıyla aslında Mercury'de hesap açtıktan sonra çok kolay bir şekilde burada sana kart veriyor. O kartın içerisine para yüklüyorsun. Veya Amazon'dan gelen ödemeleri Mercury'ye alıyorsun. O ödemeleri karta aktarıp kendi içerisinde alışverişlerinde, Amazon alışverişlerinde kullanıyorsun. Ne oluyor? Amerika Bankası olduğu için ve alışveriş yaptığın yerde Amerika olduğu için real time çalışıyor. Yani senden parayı Amazon çektiği zaman Mercury'den hemen karttan anlık hesabından düşmüş oluyor paralar. Ve bu problemleri asla yaşamıyorsun. Evet. Bunu öneririm. Bunu kullanabilirsin. Yani bunun alternatifi olarak biz Amazon gift kartı da denedik. Mesela hediye kartı bakiyesi yüklüyoruz alıcı hesabımıza. Hediye kartından ödemeyi yapınca anlık olarak anında düşebiliyor. Ama dediğim gibi Türk Bankası'ndan hediye kartına para yüklerken de bu problemle karşılaşabiliyorum. Yani provizyonlu işlemleri tutabiliyor bankalar. Hediye kartında şöyle bir riski var. Hediye kartı sürekli aldığında ve sürekli kullandığında alıcı hesabını bloke ediyor. O konuda uyarayım çünkü ben bunu yaşadım birkaç kez. Ben de 3-4 defa zaten ondan alışveriş yaptım. Çok fazla yapmadım. O riskli. Yani hediye kartının amacı şu. Yani hediye zaten. Yani ben Ahmet'e hediye edeceğim. Gift kart gönderiyorum. Ahmet kendi hesabını kullanıyor. Ama sen kendi hesabından aldığın gift kartı kendi alıcı hesabından kullanırsan ve sürekli bunu yaparsan bloke ediyor Amazon. Bunda bir neden kredi kartını kullanmıyor da gift kartı para yükleyip kullanıyor diye bloke ediyor. Ben bunu yaşadım bir iki kez. O yüzden orada uyarayım. Burada bu Mercury'yi deneyebilirsiniz. Biz de bu arada yakın zaman içerisinde ki bu videoyu izleyenler muhtemelen göreceklerdir. Bizim web sitesinde bu tarz hani banka hesabı açılışı, kredi kartı, Amerika'da kredi kartı sahibi olma gibi böyle hizmetlerimiz olacak bizim web sitemizde. Yani dileyenler bizim tuger.us altta görüyorsunuz web adresini. Oraya girip hani bir inceleyebilirler o hizmetleri. Öyle bir hizmet de ekledik biz de. Çok talep oluyor çünkü. Çok fazla istek var. Evet, ben de mesela şu an burada öğrendim. Mutlaka inceleyeceğim. Yani mesela sen dedin ki hani Amerika hesabım suspend oldu. Yani biz onu da çözdük. İşte İngiltere'de şirket kuruluyor. Kurulan şirket üzerinden İngiltere'ye başvuru yapılıyor. Onun üzerinden Amerika'ya başvuru yapınca ekstra evrak istemeden hemen pat diye Amerika'yı açıyor mesela. Yani bunu da mesela hizmetlerimiz arasına ekledik. İşte tuger.us'ye girince yukarıda göreceksiniz. Bu da bir sonuçta satıcılar için aslında bir bir yol. Hani satışı Kesinlikle, genişletmek için bir yol haline gelecek. Peki Mustafa, şimdi bizde hep şöyle bir şey oluyor. Yani hep derken bir kesim ne yazık ki ya şu bacak üstünde atışımızı takıyor kafaya ya da işte konukları kurgu olarak ayarladığımızı düşünüyor. Ya ben tabii ki hiçbir şey ispatlamak zorunda değilim ama en azından konuklarımızın, genel konuklarımızın haklarını korumak adına aslında biraz da bunu yapmak istiyorum. Eğer arzu ediyorsan ki seninle de video öncesi konuşmuştuk. Evet. Bu yapmış olduğun operasyonla alakalı hani gerçekten kazanıyor musun? Gerçekten ödemeler alıyor musun? Mesela Payoneer kullanıyordun banka hesabı olarak. Oraya ödeme aldığını söylemiştin. Eğer bir mahsuru yoksa gizlenecek alanları söylersin. O alanları, özel alanları biz gizleriz bir videoda. Bize paylaşabilir misin bu telefonundan? Hemen ekranından? paylaşayım. Burada 10 Ocak ve öncesini gösteriyor. Dediğim gibi benim mağazam şu an ayda 5 veya 10 gün açık kalmasına rağmen ben bu rakamları yakalayabiliyorum. Şu an mesela aşağıya doğru göstereyim. Burada $800 var. Hani $6.000 çektiğim var. Aşağıya doğru inelim. Şu mesela oradaki $6.000 suspend olduğumuz dönemde. Suspend'den sonra toplu olarak aldık. Hani $2.000, 500, 400, 800, 900. Sürekli ödeme almışsınız. Böyle Amazon'dan. evet, $1.400 aşağıya doğru bu liste böyle devam ediyor yani. Süper. Ya Mustafa, tebrik ederim. Gerçekten sonuçta şu mantıklı ilerliyorsun. Ben gördüm bunu. Az olsun, öz olsun. Evet. Bize yetsin. Çok riske girmeyelim. Yani çok büyük bir karmaşayla uğraşmayalım. Haftada, ayda 3-4 tane ürün satayım ama totalde iyi kar edeyim. Bu mantıklı ilerliyorsun. Umarım büyütürsünüz işi de. Yani bu mantıkla büyütürsünüz ki iki genç girişimci bence 40.000 TL, 20.000 az para değil Türkiye şartlarında. Evet, Türkiye Ki bu şartlarında karlılık değil. yani ciro da değil yani. Ciron daha yüksek. Toplamda 40.000 TL karlılık elde etmek bence muazzam. Çok tebrik ediyorum ve katıldığın için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bize çok şey kattın.
Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet, sizin de Mustafa gibi benzeri başarı, başarısızlık hikayesi hiç fark etmez. Bize anlatacağınız bir takım şeyler varsa, buraya gelmek istiyorsanız aşağıdaki formumuzu doldurun. Sizi de konuk edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.